Diğer bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ufak tefek bir sikletlere katlanmak dolayısıyla üf of dememek, ya bana ne kadar bir ağır yük geldi dememek. Cenab-ı Hak yine Bakara Suresi 214. ayetinde ey müminler yoksa sizden önce gelenlerin durumunu başınıza gelmeden cennete gireceğini mi sandınız buyuruluyor. Onların başlarına gelmeden siz cennete gireceğini mi zannediyorsunuz buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak daima bize bir iptilalar vereceğini, hayat metceziller içinde, zaman zaman bir rahmet tecellileri, zaman zaman da bir imtihan tecellileri. O rahmet tecelli sırasında nasıl Cenab-ı Hak kul yaklaşacak? Zor zamanlarda nasıl Cenab-ı Hak iltica edecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hep safa safa. Bedir Harbi var, bir zafer. Uhud Harbi var ortada. Diğer seferleri öyle. Cenab-ı Hak döndürürüz buyuruyor. Daima devrettiririz buyuruyor. Yani kader İslam'ın lehine döndüğü zaman gayretimiz nasıl artacak? Kader İslam'ın aleyhine döndüğümüz zaman gayretimiz ne şekilde artacak? Cenab-ı Hak sümmele tüselüne yevme izin anin naim verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruluyor. Efendimiz buyuruyor ki ümmetim yağmura benzer. Önü mü sonu mu hayırlıdır bilinmez buyuruyor. Şimdi ilk devre baktığımızda cahiliye devri. İnsanların insanlığı kaybetmiş, insanlığa veda ettiği bir devre. Ahlaksızlığın, edepsizliğin, hak hukukun kaybolduğu bir devir. Bir cahiliye devri deniyor. Peygamber geliyor, o cahiliye devrinden insanları çıkartıyor. İnsanları fazilete, zirve bir ahlaklı müzeyyen hale getiriyor. Ki en bariz misal asr-ı saadet. Yani o cahiliye insanı Efendimizin terbiyesinde o yarı vahşet yaşayan insan nasıl bir faziletler medeniyeti inşa etti. Kıssaları devam ediyor. Kıyamete kıssaları devam edecek. Efendimiz başı da sonu da buyuruyor. Demek ki sonunda bir cahiliye devrine girecek insanlar. Bu cahiliye devrinde de bir bir rahmet damlası olabilmek. Bugün baktığımız zaman yine bugüne o 1400 sene evvelkiyle bugünkü arasında ne fark var? Bir şekil farkı var, geometri farkı var, başka bir fark yok. Yani bugüne bir o rahmet damlası olabilmek. Televizyon var, sayısız kanallar var. Nefsani bir dünya telakki ettiriliyor. Ahireti unutturuyor. İnternet isteyene yanlış adresler veriyor. Bu yanlış adreslerde insanlar helak oluyor. İnsanlığını kaybediyor. İnsanlığa veda ediyor. Hayvani şekilde bir yaşama tarzına doğru gidiyor. Modalar var. Bu da çılgın bir tahrikler. Birtakım karteller, tröstler ne şekilde mal satacaklar? Bunun için bir devamlı değişiyor moda. Renkler moda oluyor, şekiller moda oluyor vesaire. Hatta pasaklılık moda oluyor, yırtık pantolonla gezmek moda oluyor. Kirli boyalı, ağarmış elbiseler gezmek şey oluyor. Reklamlar bir kandırmacı oluyor. Ve insanımızı bir robot haline getiriyor. Aynı çocukların uzaktan kumandalı oyuncakları gibi, selde sürünen küçükler gibi insanlık sürüklenip gidiyor. Bir cahiliye devri, ikinci bir cahiliye devri. O zaman kızları diri diri gömmek vardı. Bugün de diri diri rahimden alıp parçalayarak çıkartmak ve parçalamak var. O zaman da bir ahiretsiz bir dünya isteniyordu. Onun için ilk Kur'an-ı Kerim bir ahiret haberi veriyordu. Anin nebeil azim büyük haber. Öyle bir endişeleri yoktu. Ellezûn fîhî muhtelifûn hemen tartışma başladı. Ya varsa ya doğruysa ne yapacağız diye. Bugün aynı şey bazı kesimlerde. Bir kabristana küllü nefsin zâikatül mevt yazıyor. O onu çıkartmak istiyor. Bu diyorlar bizim filan moralimizi bozuyor diyorlar. Bir caminin yanında bir yer almak istemiyor bir kesim. Orada cenazeyi görecek.
ölümü hatırı karamsar olacak kendi tabiriyle. Velhasıl bu zamanda da ümmete büyük iş düşüyor. Cenab-ı Hak, sizler insanlar arasından çıkarılan bir hayırlı ümmetsiniz. Maruf emreder, münkerden nehyedersin buyuruyor. Demek ki marufu emredecek, münkerden nehyedecek vasıtaları kullanabilmek. Bu sefer bir insan yetiştirebilmek, insana emek vermek, İslam'a hizmet müesseselere emek vermek, dergiler, kitaplar, yayınlar bunlara emek verebilmek. Demek ki bu zamanında hedefi bu olması lazım. Bir şükür borcu içinde olmamızın idraki içinde olmamız lazım. Zira Cenab-ı Hak bize meccanen hiçbir dahlimiz olmadan bizi 124 bin küsur peygamberin en yücesine ümmet kıldı. Biz kendi peygamberimizi kendimiz seçmedik. Bu da çok büyük bir lütuf. Bunda bir şükür borcu var. Cenab-ı Hak sümmele tüselûne yevmezin anin naîm buyuruyor. Verdiğimi niye sorulacaksınız buyuruyor. Başka bir kavimde, başka bir insanlar arasına gelebilirdik. Cenab-ı Hak Ali İmran'da Efendimizin vasıflarını bahsederken orada "Lekad mennallah" buyuruyor. En büyük bir nimet olduğunu, Resulullah Efendimiz'in en büyük bir nimet olduğunu. Fakat bu nimeti bir şükrane içinde olmak lazım. Bu nimeti şükrane içinde, teşekkür için olabilmek için de onun rehberliği izinden gitmemiz lazım. Cenab-ı Hak bize "Ve cealnâ lil muttaqîne imâmâ" hem takva sahibi olacağız, hem de takva sahibi olmak yaşayımızda, halimizde bir de takvanın rehberi olacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem her hususta örnek almak mecburiyetindeyiz. Yani yalnız namaz kılmakta değil. Namaz da en zor iş. 5 vakitini cemaatle kılmak mümkün mertebe. Diğer ibadetlerimiz öyle bir huşuyla yapılacak ki kalbin ruhaniyetini arttıracak. Oruç öyle bütün uzuvları tutturulacak. Zekat, sadaka, infak bir neşeyle, bir sevinçle verilecek. Ya Rabbi bana vermeyi lütfettin diye Cenab-ı Hakk'a teşekkür edilecek. Zira ye'uzu sadakat, sadakalı Cenab-ı Hak alacak. Velhâsıl kul ibadetlerle terakki edecek. Buna bir güzel ahlak olacak. Bu da kâfi değil. İbadetlerin seviyesine güzel ahlak tecelli edecek. Rauf Rahim Efendimiz çok merhametli, çok şefkatli, bir mümin de çok merhametli, çok şefkatli olacak. Hodgam olmayacak, diyargâm olacak. Kendi için istediğini kardeşin paylaşacak. Muzdariplerin yanı başında olacak. Bana verdin ya Rabbi, ona vermedin demek ki o bana zimmetlidir diyecek. Ondan ecir alacak, kıyamet selametine nail olacak. Daima tefekkür edecek insan, bir mümin, o nasıl yaşadı Resulullah Efendimiz? Onun 23 senesi nasıldı? Benim ömrüm nasıl? Kendi kendimizi sorgulayacağız. En çok üzerinde duracağımız şey de Efendimiz veda haccında kitap ve sünnete ümmete zimmetli olarak bıraktı. Ve o kitap ve sünnet zimmetli hepimize. Bunu yaşamak, yaşatmak ve bunun bir gayreti içinde bulunabilmek, o müesseselere destek olabilmek, neslimizi o şekilde yetiştirebilmek. Bir Kur'an ve sünnet nesli olması ve ümmeti Muhammed olabilmenin sevinç ve şükran duyguları içinde yaşayıp bu nimetlerin bedelini ödemenin gayreti içinde olabilmek ömür boyu. Zira el meru me'men ahabbe buyuruyor. Kişi sevdiğiyle beraber Efendimiz buyuruyor. Fakat muhabbetin kantarı fedakârlıktır. İşte bir Hazreti Ebubekir Efendimiz nasıl onunla beraber olmaya çalıştı? Diğer eshab-ı kiram nasıl onunla beraber olmaya çalıştı? Biz ibadet, muamelat, ahlak vesaire ne kadar onunla beraber olmaya gayret ediyoruz. Sahabe-i kiram hiç taviz verdi mi? İbadette, muamelatta, ahlakta hiç taviz verdi mi? Emri bil maruf, nehy anil münkere de bir taviz verdi mi? Efendimiz insanlığın kurtuluşu için büyük bir fedakârlık sergiledi. En ağır çilelere katlandı. Buna rağmen hiçbir zaman halinden şikâyet etmedi. 7 yavrusunun 6'sını sağlığında kaybetti, bir şükür halindeydi.
Zaman zaman galip oldu, zaman zaman vasat geçti, zaman zaman şey oldu, devamlı Cenab-ı Hakk'a bir iltica hâlindeydi. Hiçbir zaman değişen çirkin manzaralar karşısında yüzünü ekşitmedi. İhanetler karşısında münafıkların yüzünü ekşitmedi. Onların o hâle aldırış etmedi. Karnına taş bağlayarak Eshab-ı Suffa'ya Kur'an-ı Kerim talim etti.